Logitechno'dan herkese merhaba, ben Bartu. Bugün sizlere Türkiye'de VPN açmadan Kick ve Twitch'e nasıl girilir onu göstereceğim. Şu an ülkemizde olan yasak kalktı. Az önce yerde kalktı. Çünkü yaklaşık bir saat öncesinde olmuyordu. İzlenemiyordu yayınlar Kick'te. İzleyenler vardı fakat tabii ki bir yazılım kullanarak bunu muhtemelen yapıyorlardı. Kick'te yayın izlemiyorduk. Bakın şu an izleyebiliyoruz. Fakat ben izlenemediğini düşünerekten size bu videoyu çekiyorum. Neden çekiyorum? Çünkü yarın öbür gün yine böyle bir şey olma ihtimaline karşı elinizde böyle bir bilgi olsun istiyorum. Bu bir VPN değil, DPI kullanan bir program. Bakın şu an Kick'te de Twitch'te yayın izleniyor. Bunda bir sıkıntı yok. Fakat tekrar benzeri bir şey olursa, eğer benzeri bir erişim engeli uygulanırsa ne yapacağınızı şimdiden ben sizlere gösteriyorum. Bakın GitHub'da böyle bir proje var. GitHub'da bu repository'ye girdiniz. Aşağıda linkini vereceğim zaten. Orada bakın releases var. Son sürümü şuradan. Latest yazıyor. Latest. Burada son sürüm olanına tıklıyoruz. Netlang Guardian Release 1.0.1 var. Aşağı indiğimizde az ses kısmı var. Az ses kısmında Netlang Guardian zip var. Bu zip dosyasını indiriyoruz. Bir de Portable var fakat ben normal olanı tavsiye ederim size. Zip dosyasını açtıktan sonra içerisindeki 3 dosyayı da herhangi bir dizine çıkarabiliriz. Çıkardık. Ben C'ye Netlang Guardian diye bir klasör oluşturdum. Bunun içine dosyaları attık şimdi. Ve dosyayı çalıştırıyorum. Evet bakın. Program geldi karşımıza. DPI bypass başlat dersem. Bakın DPI bypass aracı indiriliyor diyor ve şu an indiriliyor. Bakın programda ayarlar kısmını tıklayıp evet şu an bakamıyoruz. İnme olduğu için inme işleminden dolayı bakamıyoruz. DPI bypass başlatılamadı dedi. Gayet normal çünkü bir listede bir şey yok. Ayara girersek bakın Zapred var ve Goodbye DPI var DPI aracı olarak. Varsın olarak Zapred seçili gelecek sizde bu zip dosyasını indirdiğinizde. Goodbye DPI'yi de isterseniz kullanabilirsiniz fakat ben Zapred'i öneririm. Şimdi ana sayfaya geldik. Bakın DPI bypass başlat dersem başlatılamadı şeklinde bir hata veriyor. Gayet normal. Çünkü listede bir şey yok. Burada medya ve eğlence kısmına geliyoruz. Kickliyoruz. Toplam 7 site aktif diyor. Listeye eklendi gördüğünüz üzere 7 domain. Tamam diyoruz. Ayarlara bakabiliriz. Bakın gördüğünüz gibi burada toplamda 7 adet domain bulunmakta. Kick'in kendi domaini, Kickstream gibi bir domain, böyle bir domain var mı bilmiyorum, her neyse. cdnkick.com, accesskick.com, live-video.net. Bakın bu live-video.net var ya, bu yayının izleme ve aynı zamanda yayın yapma linki. Bunu engellemişlerdi fakat engeli kaldırmışlar. Bunlar da işte onlarla alakalı. Bunun subdomainleri. Bunları eklememesine gerek yok ama garanti olsun diye geliyorlar. Programı ben geliştirdim bu arada, eğer söylemediysem az önce. Şimdi bunları ekledikten sonra DPI bypass başlat diyebiliriz. Bekleyelim. Evet bakın aktif Zapred dedi gördüğünüz üzere. Artık Kick'te de Twitch'te de VPN kullanmadan yayın izleyebiliriz. Şu an bakın geldi. Bu şekilde gördüğünüz üzere yayın izleniyor. Şu an zaten izleniyor. Ayrı konu. Ama izlenemiyor olsaydı eğer bunu yaptığınızda izlenecek diye buna emin olabilirsiniz. Peki Twitch için istiyorsak ne yapmamız gerekiyor? Bir kere bunu durduruyoruz. Evet gördüğünüz gibi bakın durdurduk. Bakın bir donma oldu, bir gidip geldi gördüğünüz gibi. Çünkü Kick'in bağlantısına bir değiştirme yapıyoruz, domain ile alakalı bir şey yapıyoruz, burada işlem yapıyoruz. O domain birkaç saniyeliğine gitti geldi hemen. Dolayısıyla yayın orada bir anda durakladı. Ben burada istersem bunların hepsini temizleyebilirim. Veya hem Kick deyip hem de Twitch deyip bütün hepsini domainine ekleyebilirim. Bakın Twitch'inkiler de geldi. Buradan tek tek istediğim domainleri silebilirim. Mesela örneğin bunu silmek istiyorum diyelim. Bakın sildim. Ana sayfaya geldim. Medya ve eğlenceye geldim. Twitch'i kaldırmak istedim. Bakın sadece Kick ile alakalı yerler kaldı. Kick'i kaldırdım. Gördüğünüz gibi artık hiçbir domain yok. Twitch'e ekledim. Sadece Twitch ile alakalı adresler geldi. Bu şekilde ikisini de ekleyip kullanabilirsiniz. DPI bypass'i başlatarak Twitch'e şu an sorunsuz bir şekilde DPI kullanarak erişebiliyoruz. Bu DPI bizim IP adresimizi değiştirmiyor. Ayrıca VPN gibi ülke de değiştirmiyor. Dolayısıyla internette bir yavaşlık söz konusu değil. Bu program amacı yine de başka sitelerde de DPI ile girilmesin. Sadece belirlediğimiz domainlere
DPI ile gelebilsin diye bir şey. Programa ekleyebileceğini düşündüğünüz platformlar varsa söyleyin. Yeni güncelleme de ekleyelim. Buraya gelsin. Aklınıza gelen platformları yorumlarda belirtebilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse ve daha çok bu tarzda videolar istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmelisiniz. Yorumlarda fikrinizi belirtebilirsiniz ve kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.